Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geçen pazar yayınladığımız banyo tasarımını bir de salonla beraber yapacağız. Bu arada yine aynı şekilde dışarıdan ışık geldiğinde nasıl oluyor onu da görmüş olacağız. Şöyle ben yine bir AutoCAD'de çizdim ve hazır birkaç tane model aldım. Yine tasarımda eklemek istediklerimizi ekleyeceğiz. Ve tabii bildiğiniz üzere bu tür videoların tüm dataları açıklama kısmına koyuyorum. Web sitemden direkt indirebilirsiniz. Şöyle geldim, direkt import dedim. Import dedikten sonra salonumu aldım ve santimetre ile sahneme yükledim. Tabii ki şurada bir tane daha proje kalmış. O çok önemli değil. Benim salonum böyle. Ortalama bir L koltuk koyacağım. Şuraya bir sehpa koyacağım. T-Wintem burada. Pencerem ve kapım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şunları bir sileyim hemen. Şimdi oldu. Ve bunun da tabii ki pivot noktasını ortaladım. Ve biraz kenara çekeyim. Tamam. Şimdi önce duvarlarımızı kaldırarak başlıyoruz. Ne yaptık? Extrude verdik. Bu extrude verdikten sonra da 2.70 falan dedim buna yüksekliği. Ortalama çünkü kat yüksekleri, daire yükseklikleri bu derece 2.60, 2.70. O arada standart bir şey vardır. Bunu yaptıktan sonra da hemen geldim. Şuna şöyle bir boş bir materyal atayım şimdilik. Siyah görülmesin. Okey. Siyah görülmektense böyle beyaz durması daha iyi. Sonra geldim hemen bunun üstüne bir edit poly atadım. Edit poly'yi atadıktan sonra da şu kapıma geldim, tuttum. Ve bunu da Slice Plane ile şuradan 2.10 gibi bir kapı yüksekliği belirledim. Tuttum ve şuraları bir iç yaptım ama olmadı. Çünkü burada bir kırıklık var. Şuraya bir flip yapalım. Şöyle tutup flip yapalım. Tamam, şimdi oldu. Bir iç dedim ve okeydir. Kapımızın yerini belli ettik. Jump buradaki pencereyi de hemen koyalım. Şöyle geldim, hiç uğraşmıyorum. Şurada bir Windows Max'in kendi pencerelerinden ekledim. Tabii ki şu kalınlıkları ben 5 santim yapacağım. 0.5 0.2 tamam. Şurada da bölmesini belirleyelim. Şöyle bakalım daha net görünsün. Şunu bir yapayım. Şu şekilde 2 santim olsun. Böyle 4'e böldüm bunu. Yeterlidir bu benim için. Sonra geldim, ne yapacağım? Buraya bir zemin yapalım. Geldim hemen şuradan bir plane aldım. Plane'imi tuttuğum baştan sona dıştan dışa tuttum, çok fark etmez. Şu segment sayılarını sıfırladım. Modify listemden Flor generatörü seçtim. Bu arada bu Flor generatörde web sitemde linki var. Oradan indirebilirsiniz. Şu 70'i tabii ki de 20'ye falan düşüreceğim. Ve şuradaki şeyi karışık yapayım biraz. Sonra şu aradaki boşluklarını kapatayım. Şöyle baktığımda güzel bir şey oldu. Hemen peşine süpürgeliğimizi dönelim. Süpürgeliğimize nasıl döneceğiz? Line'la döneceğim ben. Hemen şuraya geldim. Şunu corner yaptım. Yumuşak olmasın, sert olsun diye. Geldim böyle kapıya kadar. Sonra kapıdan başladım. Bu pencereye kadar yaptım. Tuttum bu ikisini. Hatta ayrı ayrı ve şurada rectangle yaptım. Bunu da şöyle 20 santim yapacağım. Şunu da 2 santim yapacağım. Aynı şekilde 20 ve 2 santim. Neden? Hani 20 santim yaptım. Bunun yarısı içeriye giriyor. O yüzden. Ama daha sağlıklı olsun istersek bunu
12 santim. 12 santim yaptım. Sonra da bunları 6 santim yukarıya götürdüm. 2 santim daha. Böyle karşıdan baktığımda bunlara bir edit böyle atayım ki köşeden tutabileyim. Köşeden tuttum. Burada snap'imi açık. Şöyle getirdim. Tam 0'a 0 oturtturdum parkemin üstüne. Tamamdır. Sonra ne yapacağız? Şimdi bunu yaptık. Şeyimizi yerleştirdik. Şöyle kabaca çıkarmış olduk salonumuzu. Belki şu pencereyi biraz daha büyütebilirim. Biraz daha sahneyi yerleştirerek gittikten sonra bakarız buna. Şöyle şimdi gelelim hazır modellerimizden. Koltuğu bir alalım önce. Bu koltuğumuzu çektim, merge yaptım. Koltuğum gelsin bir. Okey. Bu koltuğumu şöyle çevireceğim. Şu halım bir dursun burada. Şu anlık bunu kullanmayacağım. Duruma göre ekleyebilirim. Şunu grup yapıyorum ve şöyle çektim buraya. Okey. Sonra benim burada bir pufum var. Pufumu da şöyle koyuyorum. Bunun materyalini falan sonra en son yapacağım. Önce bir sahnemizi oluşturalım. Sonra tek tek ayarlayacağız. Koltuğu aldım. Hemen sehpamı alayım. Sehpamı aldım. Burada bir 4-5 tane farklı sehpam var. Ben şunu kullanmayı tercih ediyorum. Da şöyle koyacağım bunu da. Bunları en son bir daha bir zemine nasıl oturuyor diye bakmam lazım. O yüzden grup yapıyorum ki toparlarken yani mov yaparken de adı nedir? Sorun yaşamayayım. Devam ediyorum yine almaya. Perdemi alayım. Böyle merge yaptım. Çektim. Şöyle biraz hızlı gidiyor olabilirim arkadaşlar. Şöyle bunları detaylı detaylı anlatacağım sonra yine. Şu anlık bir yerleşimini yapalım. Şunu hemen bir FF'de atacağım. FF'de ile perdemizi bu şekilde değiştirebiliriz. Okey. Bu dursun burada. Şu arkadaşı da şöyle yerleştirelim. Evet. Gayet iyi durdu. Başka baktığımda biraz daha şöyle duvara yanaştırabilirim de. Biraz duvarlarda hareket yapacağım. Ona göre biraz daha değiştirebilirim. Sonra devam edelim. Şu kapımızı alalım. Sehpa koltuğu aldık. Kapıyı alalım. Burada gördüğünüz gibi bir kapı içinde farklı farklı 4-5 tane kapı modeli var. Hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz buradan. Ben şu an şunu seçeceğim. Geldim. Bunu şöyle çevirdim. Rotate yaptım. Üst görünüme geçip şöyle tam duvara sıfırlayayım. Evet. Gayet güzel durdu. Şöyle baktığımda. Okey. Kapımızı da halletmiş olduk. Şu gereksiz kapılarımızı silelim. Bu sehpalar dursun. Belki başka bir şey yaparız. Buradan değiştiririz onu. Sonra neyim kaldı? Bundan sonrası da zaten dekor. Şurada bir TV'm var. Televizyonumu çekeyim hemen. Televizyonum şu anlık şöyle dursun. Böyle grup yapayım bunu. Sonra geldim. Sehpayı, perdeyi, koltuğu aldım. Kapıyı aldım. Şuradaki dekorlarım kaldı. Bu dekorlarımı da çekeyim. TV ünitesini süslemek için falan diye aldım bunları. Dursun bu kenarda. Sonra geldim. Burada bir tane çiçeğim vardı. Bunu aldım.
Bu çiçeğimi de şu anlık şöyle koyacağım. Hatta bunu biraz da scale'leyeyim. Bunu biraz scale'ledikten sonra bir alt projemi kaydediyor. Şöyle dursun şimdilik. Okey. Bunu böyle çevirebiliriz. Okey. Bu da böyle kalsın. Genel olarak sahneye şu an her şeyimi aldım. Bunu aldıktan sonra da hemen geldim şurada bir salon diye kaydettim bu arkadaşı ki problem yaşamayalım. Hemen bir kontrol S yaptım. Bu kaydederken de siz de hemen bir beğeni atalım arkadaşlar bu arada. Sonracığıma ne yapacağız? Şimdi bunları ben bir koronaya çevireyim. Koronaya çevirdikten sonra artık hem TV ünitemizi hem de adı nedir? Tasarımımızı yavaş yavaş yapalım. Başlayalım artık. Şu an bunlar hazır olan her şeyi koyduk. Şu an çok bir işlem yapmadık. Eee, Nerede? Tamam kaydettik. Şimdi hemen geldik burada koronaya. Şuna bastık. Convert dedik. Bu arada bunları bir koronaya çevirsin. Bekliyoruz o sırada çevirmesini. Ben de bir su içeyim o arada. Sahne bayağı kalabalık olduğu için evet şu an okeyledik. Finish yaptı. Finish yaptıktan sonra da ben de bir tekrardan Ctrl S yaptım ki projem sağlam bir şekilde kaydı dursun ve sonra da şuradaki TV ünitemize geçelim. Şimdi benim burada boydan boya bir TV ünitem var. Burayı ben daha kafama göre yapmak için şöyle bir şuna bir santim yapalım. Bu arkadaşı ben yine bir çektim aldım buraya. Burada benim TV ünitemi tasarlayacağım alan, duvar. Buraya şimdi ne yaparım ben? Öncelikle şuraya bir tane boydan boya bir TV ünitesi rafı düşünüyorum. Böyle 30 santim. Yerden de bir 20 santim yukarıda olacak. Şöyle üste geçeyim. Şu şekilde sıfırladım duvarıma. Ters oldu. Şöyle sıfırladım buraya. Bunu yaptıktan sonra buraya bir hemen edit poly atadım. Sonra ne yapacağım buna? Bu bölmelerini bir belirleyelim. Kaç bölme olsun diye. Şu şekilde 6 bölme olabilir. Sonra bu 6 bölmeyi yaptıktan sonra da şunlara bir extrude veriyorum. Eksi içeriye biraz da dışarıya doğru. Okey. Sonra tuttum bu kısımları şöyle bir santim dışarıya aldım. 1 santim aldıktan sonra da şöyle bir F4 yaptım. Şuraları bir göreyim. F2'ye geldim. Şu şekilde bir tuttum burayı. Ee, Tuttum gayet iyi. Şu istemediğim yerleri çıkarıyorum alta basarak. Sonra buna extrude verdim. İçeriye gördüm ki kapaklarımın yeri belli olsun. Bunu yaptıktan sonra benim burası artık bir dolap kapakları falan belli oldu. Okey. Bunun altına da bir tane ışık ekleyeceğim. En son ekleyeceğim onu. Yine buraya bir tane led ekleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra devam ediyorum. Sonra bu duvarımda bir hareketlilik istiyorum. Ben şöyle birkaç tane mesela örnek veriyorum. Böyle tasarımlar yapabiliriz diye düşündüm. Yani bayağı fena değil. Mesela bak burada da yine bir dolap aşağısı fena değil. Bu şekilde raflar yapmış ama bizim duvarımız daha büyük olduğu için daha şık bir şey yapabiliriz. Şurası fena değil mesela. Böyle bölmüş buraları. Bu tarz bir şeyler düşünüyorum aslında bakılırsa. Şöyle biraz geriye doğru gidiyorum.
Ama ben en başta arkama bu şekilde bir ahşap yapmayı düşünüyorum. Ve şöyle de ön tarafta yine bir mermer olsun istiyorum. O yüzden şu çizdiğimi ben ahşap olarak kullanacağım. Bu şöyle bir detaya bakıyorum. Tamam. Ne yaptım? Sonra buna geldim. Edit poly yaptım. Şu üstünü şuraya kadar çektim. Bu benim şimdi arka ahşabım olacak. Bunu önce ben bir ikiye böldüm. İkiye böldükten sonra genelde bunlar nasıl oluyor? Bir kısmı böyle, bir kısmı düz falan tarzı şeyler yapmışlar. Ben de öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ne yapacağım? Şimdi televizyonumuz bizim ortada olacağı için, hatta bakayım şöyle bir yerleşimime. Hatta televizyonum benim şu alanda olacak. Şöyle baktığımda sehpayı şöyle ortalarsam ortalama şuralarda bir yerde benim televizyonum olacak. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Televizyonum benim ortalama şöyle bir yerde olacak. Bunu bu arada genelde nasıl yapmışlar? Hep asmışlar televizyonu. Biz de asarız. Şöyle şu şekilde sıfırlayalım bir. Ne yapalım ve şu kısımlarını bir silelim. Bunlarla bir işimiz yok. Okey. Yani benim ortalama televizyonumuzun geleceği yer burası mı? Evet. Hatta belki biraz daha şöyle kayabilir. Böyle bakıyorum, hatta üst görünüme geçiyorum. Şöyle baktığımda şunu şöyle bir çekeyim. Sanki en sağlıklı yer burası gibi. Evet. Benim ortalama televizyonum geleceği yer burası. Şimdi burada genelde ne yapmışlar? Televizyona çok bağımsız kalmışlar. Televizyonu bir yere koymuşlar. Oradan devam etmişler. Biz de aynı şekilde böyle şuradan başlayıp şöyle bir mermer ya da buradan başlayıp şöyle bir mermer getirebilirim. Bunun altında da böyle bir tikler yapabilirim. Bunu da şöyle tuttum. İkiye böldüğüm için burayı şu şekilde bir ahşaplarımı koyalım. Bu ahşaplarıma ufak da bir chamfer vereceğim ben ki aralarındaki derzi için. Okey. Sonra geldim. Bunları tek tek tuttum. Böyle devam ediyorum. Şöyle tuttum bunları tek tek ve extrude verdim. Extrude'u da 1 santim versem yeterli. Yaklaşık 2 santim verelim. Biraz daha gösterişli olsun. Bunu yaptıktan sonra geldiğim bu kısma. Bu kısımda ben bir raftan ziyade yine şuradaki sahneler gibi böyle ufak ufak çizgiler atıp derzler vermek istiyorum. Hani o mantıkta ilerleyeceğim. Yine bunları tuttum. Şöyle bir extrude vereyim. Ya da yo, böyle tutayım, biraz chamfer vereyim bunlara. Chamfer'ı verdikten sonra da şu arkadaşları tutup çok ufak, mesela onları ne kadar atmıştım? 2 atmıştım. Bunu da 1 atacağım. Şu şekilde bir tasarımımız oldu. Sonra ne yapıyorum? Geldim e, şu derze kadar şöyle 5 santim. Sonra geldim, bunu küçültelim şöyle. Bunu 1.50 yapalım bir. 1.50 yaptıktan sonra da şu şekilde yine bir kontrol edelim. Evet, ortalama böyle bir şey oluyor. Tabii ki televizyonumuzun yüksekliği ne kadar şu an? 1.40. Bunu 1.50'ye çekelim. Sonra şu 1.50 ve 3 metre. Tamam. Sonra buna bir edit poly atalım. Edit poly attıktan sonra da bu 1.50'yi biraz küçülteceğim. Şöyle biraz daha göz kararı. Hatta şurayı da sıfırlayalım şöyle. Bunu yaptıktan sonra da tabii ki ne yapacağız? Bunu biraz ileriye almamız lazım. Kendini göstersin. Tabii ki
Bununla beraber televizyonumuzu da ileriye alıyoruz. Televizyonumuzun arkasında bir şey yok değil mi? Şöyle bir baktığımda. Tamam. Okey. Şöyle kapattım. Sonra hemen şu kısımlardan, şimdi şuraya bir led kanalı yapmamız lazım. Tüm köşeleri tuttum. Şöyle yaklaşayım biraz. Şu kısımları tuttum. Okey. Sonra bu kısımları bir 2 santim şöyle arttırdım ki burada ben bir ne yaptım? LED kanalı oluşturdum. Bu 2 santimle beraber de ne yapacağız tabii ki? Şu arkadaşı şöyle bir 2 santim şöyle çekeceğiz. Şu an baktığımda okey. Yani tahmini bunlar da böyle hemen hemen. Baktığımızda şeyler düz. Ha, bir raf ekleyebiliriz. Çünkü bir rafa ihtiyacımız var gibi. Bunda nasıl yaparız? Şuradaki bir taneyi örnek veriyorum. Şu alanı ya da şöyle tutalım bunu. Bunu bir extrude yapalım dışarıya doğru bir 20 santim. Bunu 20 santim extrude yaptıktan sonra da şöyle içeriye insert yapacağım bir 2 santim. Sonra burayı extrude yapacağım. Ama bu sefer içeriye doğru şöyle görünecek şekilde. Okey. Bunu bu şekilde böyle raf da yapabilirim. Açık. Şimdi şöyle bakıyorum. Genelde böyle hep gömmeler zaten. Ama bizimkisi böyle dışarıda olacak bu raf. Ve ne yapacağım? Şuralardan tutacağım. Buraya 4 tane raf. Sonra şuraya bir chamfer atacağım. Bu chamfer'da ortalama 0,9 olacak. Hatta 1 olsun. 1,5 olsun. Biraz kalın olsun raflarım. Şu şekilde extrude yapıyorum. Bunları da tutup şöyle sıfırlayabilirim. Ne oldu? Bunları da adı nedir? Şöyle bir rafımıza getirmiş olduk. Şuraya kaldırayım. Şöyle bir bakayım. Tamam. Bu bizim mermerimiz, ahşabımız ve burada da bir rafımız var. Tabii bunların içinde yine şeyler olacak. Şuradaki şu kısım biraz dengesiz mi oldu diye bakıyorum ama yok, fena değil, iyi duruyor yine de. Bu şekilde TV ünitemi yapmış oldum. Tamam. Bunu şimdi bir çekip yerine koyalım. Bakalım nasıl duruyor. Şöyle tam yerleştirdik mi? Üst görünüme bir geçeyim. Evet. Şu an burayı yerleştirmiş olduk. Şimdi ben ne yapacağım? Şu ahşapları şöyle birkaç yerde daha kullanmak istiyorum. Mesela şurada bizim ahşaplarımız var. Yine bu duvarlarda da bunları ekleyebiliriz. Bunu nasıl yaparım? Şöyle bakıyorum. Birkaç tane çizgi atabilirim buralara. Bu da işte bizi biraz daha hareketlendirir. Ee, bakıyorum başka ne yapabilirim? Bir dursun bakalım. Bir şu süslememizi, halımızı falan bir ekleyelim. Ondan sonra neler oluyor ona göre hareket edelim. Başka burada benim aksesuarlarım var, süslerim var. Buradan çekip çekip atabilirim buraya. Doldurabilirim şu raflarımı. Şöyle bir kontrol S yapayım. Şu an aslında istediğimiz hemen hemen oldu. Şimdi yavaş yavaş materyal atamaya başlayalım. Bakalım nasıl oluyor. Çok da uzatmadan. Şöyle materyalimi açtım. Zaten ben koronaya çevirmiştim. Buradan da korona materyalini açtım. Açılmasını beklerken siz de hemen bir beğeni yapıyoruz arkadaşlar.
Buradan şimdi geldim şöyle açık tenli diyorum. Açık tonda bir parke seçeceğim şöyle. Çok parlak. Yani şu ikisini ben bir alayım, bir gelsinler tabii ki. Ee, Başka var mı burada? Bunlar parke değil. Bunu aldım. Bir de şunu alacağım. Tamam. Bu ikisini bir deneyeceğim. Ondan sonra genel benim duvarımda kullanacağım bir renk alayım. Şöyle. Tamam. Sonra devam ediyorum. Benim burada bir mermer atayacağım. Şuralarda şöyle güzel bir mermer alabilirim. Şöyle hem siyah alacağım hem de şöyle bir beyaz bir mermer alacağım. Tamam. Sonra buradan devam ediyorum yine. Ne alabilirim? Ben bunu plastikten yapacağım. Burada şöyle bir plastik aldım. Yer yer kullanmak için. Mesela süpürgelikli falandı. Böyle mat siyah ya da ufak böyle parlak siyah kullanmak için aldım bunu. Böyle metalim var burada ama metalle benim şu anlık bir düşüncem yok. Sonra devam ediyorum. Burada ne ekleyebilirim? Şuradan böyle deri alabilirim yastıklar için. Bunları da şu şekilde yastıklara falan böyle renklerini değiştirmek istersem diye. Buradan bir tane pencere için cam aldım. Devam ediyorum. Ha, burada yine benim farklı parkelerim var. Yine şurada şu ikisini de şuraya alayım. Gelirse geldi. Bir de ne yapacağım? Buradan ben fabrik alacağım. Şöyle belki halımı ben kendim yaparım. Biraz daha farklı bir şey olsun diye. Şu anlık bunu almam yeterli. Ya da koltuğa atmak için. Burada farklı bir şey istemiyorum zaten. Okey. Bunlar benim şu anlık işimi görür. Önce dıştan başlayalım. Duvarımızı aldık. Burada benim duvar rengim var. Bu beyaz. Bunu bir atalım önce. Bunu sonra değiştiririz zaten. Şurada rengini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bu bize kalmış bir şey. Hatta böyle biraz daha ton yakalayabiliriz. Tamam. Sonra geldim hemen şuradaki plastiğim vardı benim. Bu plastiğimi atayım hemen parkeme. Sonra benim burada bir de camım var. Pencerem var daha doğrusu. Bu penceremi de şöyle tuttum. Corona Light dedim. Multiscope objeye tıkladım. OK dedim. Ve burada gördüğünüz gibi artık materyal şeyleri geldi. Şu 3'e pencereye atıyorum. Yani cama atıyorum. Diğerlerine plastiğe atıyorum. Şu şekilde 4-5 diye gittim. Sonra geldim camı tuttum. Ve gördüğünüz gibi camı algıladı ve şey algıladı. Multiscope obje de bu işe yarıyor. Sonra şunu şöyle yapalım. Bu boş olduğunu bilelim. Şu ikisi boş. Bunu atadık. Bir şey mi azalttık? Şimdi şu parkelerimize bir gelelim. Değil mi? Parkeyi flor jeneratörle yaptık biz. Şöyle. Burada da şöyle çekeyim biraz. Şurada box yapacağım bunu. Tıkladım bir kere üstüne. Kısabildiğim kadar e, scale'liyorum şu an. Böyle orantılı gitsin. Bu böyle duruyor. Bu da böyle duruyor. Sanki bu renk daha iyi. Tabii ki şu şeyimizi de unutmayalım bu arada. Okey. Şu an zemini hallettik. Şimdi gelelim buradaki ahşabımıza.
Şimdi ben buradaki ahşabı böyle siyah da yapabilirim. Ya da benim burada white mermerim var. Şu mermerimi şuraya bir atayım. Şöyle alttan gidiyorum. Bu da black mermerim var. Bu ikisini bir deneyeceğim hemen. Bakalım hangisi daha güzel oluyor. Sonra birini kaldıracağım. Ee, Çünkü materyal slotlarımız biraz doldu. Şöyle iyidir. Bir de bunu deneyelim. Aynısının siyahı ve beyazı. Dursun bakalım ne yapabiliriz diye. Bunu şey yaparsak bunu beyaz yapmak lazım. Şunu şuraya kopyaladım, hemen bir tane çektim bıraktım. Şuraya geldim, bunu da beyaz yaptım. Şurayı beyaz yapabilirim. Şimdi bunu nasıl bir ahşap yapalım? Bunu farklı farklı yapacağız zaten. Şimdi öncelikle şu, buraya bir ahşap bulmam lazım benim. Buraya bir ahşap atacağım. Bu ahşabımda böyle şık bir şey olması lazım. Hani burada genelde ne yapmışlar aslında? Renk kullanmışlar ama bak mesela buradaki çok tatlı durmuş. Bu tarz bir ahşap yapabilirim. Şu diğeri nasıl olur? Buna bakalım bir. Evet, biraz küçültüyorum. Tabii ki bunu rotate yaptım. Yani fena da durmadı. Ama buna biz ne yapacağız? Şu arka duvar vardı ya arkadaşlar. Bu arka duvarı şöyle tutup detach yapacağım. Bu arka duvara ben şöyle siyah atayacağım ki şu derzlerimiz bizim siyah görünsün. Çünkü bunu az da olsa şöyle bir tık içeriye sokacağım ki siyahlarımızı direkt oradan alalım. Bir daha içeriye derz atmakla uğraşmayacağım. Bunu yaptım. Okey. Burayı yaptım. Tamam. Şu beyaz kaldı. Hatta şunu da beyaz yapacağım. Bunu da nasıl yaparım? Şöyle edit poli atadım üstüne. Geldim. Şu üst görünümden şu kısmı tuttum. Detach dedim direkt buna. Bunu ayırdıktan sonra da gelip buna da yine şu beyazı atabilirim. Hatta şu iç kısmını da tutarsam. Bunu da detach yapıp bu kısma da beyaz atarım. Okey. Burası tamam. Burası tamam. Duvar tamam. Süpürgeliğim tamam. Yani TV ünitemizde şu an sadece yapmamız gereken bir şey kaldı. Adı nedir? Işıklandırması ve süslemesi kaldı. Onu da yapacağım. Ama bu arada şu kapıyı da halledelim hemen. Ungroup dedim. Kapıyı tuttum. Şöyle beyazı atadım. Kolu tuttum. Şuradaki siyahı atadım. Hemen bitirdim. Bundan grup yaptım. Böyle bir daha. Okey. Bu çünkü benimle bir şey yok. Bir burada bir kapımız biraz alçak kalmış. Bunu böyle yukarıya doğru kaldırdım mı tamamdır. Ne yapalım? Şu şeylerimizi bir süsleyelim hemen, aksesuarlarımızı. Şunları bir ungroup yapıyorum yine. Bu ungroup yaptıktan sonra da adı nedir? Şu büyük vazoları şöyle aşağıya bir şeyle kullanabiliriz. Şunu aldım. Sonra da şurayı aldım. Gerisini sakladım. Gerisiyle benim bir işim yok şu an. Ondan sonra geldim şöyle karşı görünümüne da tuttum. Şöyle tahmini yerleştirmelerimizi yapalım. Ondan sonra şu kitabımızı alalım. Şuradaki bir rafa koyalım. Sonra bitki gibi görünen şeyimiz var. Bunu alalım. Şöyle yerleştirelim.
Tamam. Sonra ne yapabiliriz? Başka şu Eyfel Kulemizi alalım. Bu Eyfel Kulesi'ni şöyle bir yere koyalım. Okey. Sonra şu kitapları alalım. Şu kitapları da rafımıza sığar mı? Sağlar. Güzel. Şu ufak bir skey yapacağım ki şey olmasın. Kitabım sırıtmasın. Okey. Tamam, bunu aldım. Sonra benim şurada vazom var. Şu vazomu aldım. Şöyle yerleştirdim. Sonra şurada bir geyiğim var. Geyiğimi alalım. Bu geyiği de alıp aynı şöyle yerleştirelim. Ee, Başka ne var? Şunları şöyle alıp rafa koyalım. En üst rafa. Sonra benim bir de şunlar var. Bunlar şuraya sığar mı? Sığdı. Güzel. Çok farklı iskeleyeceğim. Tamam. Şimdi bunları şöyle üst görünüme geçip şu şekilde ünitemizin üstüne yerleştirelim. Tamam. Tamam. Böyle bir görelim şimdi nasıl oldu. Şunlar mesela çok birikmiş şöyle. Şu arkadaşlar şöyle çekip şu arkadaşları şöyle çekeceğim. Bunlar böyle tamam. Çiçeğim burada okey. Ya da bu çiçeği şuraya da çekebilirim bilmiyorum. Şu an karar vermedim. Burada başka bir çiçek var mı böyle büyütebileceğim yok. Ama genel olarak okey. Baktığımda aynen. Ee, Şöyle başka buradan onu aldım. Buradan onu aldım. Okey. Okey. Tamam. Şu anlık burası tamam gibi. Hemen bir de gelelim. Ee, Şurada tabii ki şu duvarlara bir şeyler yapmam lazım. Çok boş kaldı benim gözümde. Böyle en kötü şu ahşaplardan geçebilirim burada da. Hani şöyle bir şey yapabilirim. Flip yapayım mı? Şu ikisini tutup flip yaptım. Şimdi şu ikisini tuttum. Bunu tuttum. Connectledim. Buradan böldüm. Buradan böldükten sonra bu arkadaşlara yine kendi içinde F4'e basalım görelim. Ee, Bu şekilde chamfer vereceğim. Şöyle 2 olsun. Okey. Sonra şu kısımları tuttum. Ee, Şurası bir dursun. Burada bir farklı bir şey yapabiliriz. Böyle 1 santim arttırdım bunları. Sonra burada da şu kısım, şu kısım ve şu kısım. Şöyle doğrusunu tutmak için hemen
şey yapalım. Şu- Neden Cornet olduğunda olmuyor? Şu an çok takıldım ona. Auto save yapsın hemen. Auto seviye gelsin ki şuradan tuttuğunda gelmiş olması lazım. Gelmiyor. Neyse. Ben o zaman hemen şuraya bir tane kornet atar. Bunu sona yakınlaştırırım. Sonra bunu tutar. Sonra da gelir. Şunu tutarım. Bunu kornet atarım. Yine gelmedi garip bir şekilde. Neden gelmiyor? Onu da anlamadım ama. Heh, şimdi oldu. Okey. Burayı şöyle 3'e böleceğim. Chamfer yapacağım. Ve sonra bu alanları böyle beraber çıkaracağım. Ve bu arada da derslerim böyle olacak. Okey. Şimdi şöyle burayı tutmaktansa direkt burayı Ctrl I yapıp burayı tutar. Detach yaparım. Sonra da gelir buraya bir ahşabımı atarım. Sonra da ne yaparım? Gelir buradaki atadığım ahşabı tutar. Şu U ve W püstürükler buraya atarım ki direkt olsun. Okey. Bunu da yapmış oldum. Şimdi bir tane de tavan çizeyim. Şöyle. Bunu çizdikten sonra geldim. Tam tersine tuttum. Edit poly dedim. Buna da şöyle güzel bir 80 diyelim. Sonra bunu indirelim aşağıya bir 10 santim. Hatta 15 santim. Sonra köşeleri tutup bir tane chamfer vereceğim. Pardon. Bir tane edge atacağım. Bu edge'i attıktan sonra da şuraya tutup şuraya led kanalı yapacağım. Şöyle 5 santim yeter bize. Üst görünüme geçeyim ki doğru olduğunu görelim. Okey. Bunu da atmış oldum. Tamam. Şu an burada bizim ters led havuzumuz da hazır. Hatta bunu da istersek mermer görünümü ya da farklı bir renk yapabiliriz ama şu an buna ihtiyaç yok bence. Benim duvar rengim buydu. Şuraya da bir tane beyaz yapayım. Şöyle birincisinin sonuna. Okey. Şu an tavanım da tamam. Sonra ne yapacağız? Şimdi render'ı nereden alacağımıza kalmış. Birkaç tane render alacağız tabii ki bundan. Önce geldim ben bir target'tan şöyle bir açıdan alacağım. Bu açıyı da bayağı geniş tutacağım zaten. Şöyle. Yani evet. Böyle havuzumuza getirdik. Şu an genel görünümümüz bu. Yani istersek şöyle bir bakayım. Yo tamam, koltuğumuz da görünüyor. Her şeyimiz görünüyor. Tamam. Şimdi geldik işin materyal ve ışık konusuna. Bunu hemen böyle bir daha bir kontrol S yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra da
Bizim şimdi neye ihtiyacımız var? Önce şuradaki TV ünitesi şu arkadaşlara bir ışık koyma. Ya da ışıktan ziyade önce ne yapalım? Bir render alalım, görelim. Materyallerimizi ona göre ondan sonra değiştirmeye başlayalım. Çünkü materyaller şu an buranın koltuk kısmının materyaline hiç dokunmadı. O yüzden ne yapacağız? Geldik. Hatta şu halıyı da bir deneyeceğim. Bakalım nasıl oluyor bu arada. Şöyle. Okey. Ne yapacağız şimdi? Bir tane güneş ekliyoruz. İçeriye şu an hiç ışık koymadık çünkü o ayarları yapacağız. Geldim hemen bir tane korona san koydum. Şöyle sonra geldim bunu evreni aydınlatmasını isteyeceğim. Şöyle bastım. Hiçbir ayar yapmıyorum. Şu an bir görelim ne çıkacak ve siz de o sırada hemen bir beğeni atarsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Tabii ki birazcık uzun sürecek şu şeyden dolayı. Bekleyebiliriz biraz. Ve materyalleri bulamamış onu da söylüyor. Bir görelim nasıl bir şey olacağını. Fena durmuyor şu an. Hiçbir şey belli olmuyor. Yani aslında şu şeyimiz biraz adı nedir? Çok sarı kalmış ama aslında sarı kalmasına rağmen oturmuş da. Şu kitapların materyalleri gelmemiş. Değil mi? Evet, siyah görülüyor. Halım fena durmuyor da çok kabarıkmış. Ne fena durmuyorsa olduğu gibi yemiş şeyi. Biraz kısaltacağım. Tamam. Buraya bir havuz yapmıştık. Buraya ışıklarını koyacağız. Şuraya ledler gelecek. Altına led gelecek. Şurada aslında şöyle bir tane güzel bir sarkıt bulursam oradan da güzel bir sarkıt da ekleyebilirim buna. Şöyle light aydınlatma desem şöyle bir büyük görünüm diyeyim burada. Bunlar küçük şeylermiş şöyle. Tavan görünüm büyük diyelim. Neymiş? Aslında buraya da uyar bir şey ha. Fena durmuyor. Kaçmış bu? 237. Bunu bir düşünebiliriz. Şöyle devam ediyorum. Çok güzel şeyler var aslında. Ama hiç kafa karıştırmayalım. 237'yi 237 idi değil mi? Evet, 237. 237'yi direkt çekip alalım. Bak, hatta bunu yani şeyimiz çok güzel bu arada ama halı çok güzel ama bu arada ayarları çok bozuk. Halının ayarlarını yapmak lazım. Kesinlikle bu aşırı bozuk yani. Ee, ne yapıyorduk bunu? 237. Bunu kopyaladım. Hemen getirdim buraya. Dosyanın içine attım. Ve şu renderımı bir aşağıya indireyim. Şu kameradan bir çıkayım. Geldim. Nerede benim dosyam? 237. Merge dedim. Aynı materyalde olanlar var. İsimleri aynı olan var. Bunları değiştirdim. Bu da çok... Bu muydu ya bizim beğendiğimiz? Bu değildi ya. Biz doğru olanı mı aldık? 237 evet. Bizim beğendiğimiz daha farklı bir şeydi sanki ya.
Şöyle kontrol edelim. DT biz neyi almışız? DT 237. 207 iki tane var. Bak burada iki tane var. Peki şöyle bir şey yapsak. Şunu bir büyüteyim. Şunu bir görünüm. Ayrıntı yapalım. Nerede? 237. Bu var. Bir de şu 238'e bakalım. Bu da değilmiş. 235, 236 yok bu arada. Şurada bir 236 kayıp. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi büyük yapıp şuradan hemen birkaç başka bir tane beğenelim. Ne olabilir başka? Şu olabilir aslında. 262. Çıkalım hemen. 262. Şurada. Bu doğru. Okey. Bunu aldım. 37'yi sildim buradan. Tabii silinmez. Dosya şu an içinde diye. Neyse çok önemli değil. Merge dedim. Okey. Şunu sildim. Bunu getirdim. Şöyle sahnemin ortasına koyacağım. Biraz da scaleleyeceğim tabii ki. Bunu da şöyle ortaladım. Geldim buraya. Çok da aşağıya düşürmeden ne yapacağım? Ee, Open yapacağım. Şu arkadaşlar var ya. Şu arkadaşları şuna bir edit böyle atasam. Hop, çekelim bunu buraya. Sonra şu arkadaşı da tutar. Alırım buraya. Okey. Şimdi bir daha bir yakından görelim. Tamam. Şimdi close şöyle bir daha tuttum. Close dedim. Geldi. Okey. Bunu da böyle yapmış olduk. Çok büyütmüşüz bu arada. Biraz küçültüyorum. Ve buradan böyle. Tamam. Işığımızı da koymuş olduk. Tabii ki bunu koyduktan sonra bir daha koronaya basmam lazım. Ve ders de çok uzadı farkındayım. Şöyle biraz daha hızlandıralım artık. Şöyle Ctrl S yaptım. Bunu aldım. Şu kitapları hemen o zaman şunu yapalım. Kitapların biraz önce siyah geldiğini görmüştük. Bunu nasıl halledeceğiz? Bunu hemen geldik buradan. Customize'dan Config Proje Pack diyorum. Extender Files 8 diyorum. Burada sonra geliyorum hemen. Kitapları nereden almıştım? Buradan. Burada herhangi map dosyasına girip herhangi bir tanesini tıklıyorum. Bunu aslında hepsi için yapmamız lazım. Hepsi için yapalım. Tüm ürünler için yaparsak daha sağlıklı olur bu. Salon dedim. Şu koltuk için yapalım. Et diyelim tekrardan. Salon dedim. Başka burada kapıda bir şey yok. TV gelmiş zaten. Sehpa diyelim. Tamam. Okeyledik bunu. Hemen hemen olmuş olması lazım. Şimdi bir daha bir render'a basalım. Render'a basınca da bekleyelim şimdi. Ne oluyor? O sırada siz de bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. Birkaç tane daha görmediğini söylüyor. Bakacağız onlara yine. Sahnemiz gittikçe ağırlaşıyor. Keşke şu şeyi yapsaydım. Hemen açılmadan hemen iptal ediyorum. Şu arkadaşı, şu halımız nerede bizim?
Şu halının ayarlarını bir ufak küçültelim. Bu nedir böyle arkadaş? Nerede? Şu. Heh. Hatta hepsini saklayayım. Sadece şu halıyı bir göreyim. Onun boyu neredeydi? Şuydu galiba. Dur, hiç ayarını bozmayayım. Bu adetiydi. Ha, scale. Birazcık düşürdüm bunu. Bunu hemen böyle bir görsem çok daha iyi olur. Nasıl olduğunu bir göreyim. Yani aslında renderımızın süresini biraz da bu uzatıyor ama çok da güzel duruyor. Öf, gözlerim ağrıdı. Yani şu an daha iyi gibi. Bunu bir de şu açıdan görürsem daha iyi olur. Biraz daha küçülteceğim. Ee, Bir daha bastım render'a. Bakalım şimdi nasıl olacak. Daha iyi. Şu an çok daha iyi oldu. Şimdi geldik. Şundan çıktık. Şimdi renderimize bastık. Bakalım şimdi nasıl duracak. Ki bence şu an oldu gibi. Şu an yapmamız gereken ışık ayarlarımızı yapıp istediğimiz materyal, değiştirmek istediğimiz materyal varsa onları değiştirip renderımızı almak. Başka bir şey kalmadı çünkü. Bakıyorum şu an. Şöyle biraz kısayım şunu. Çok sarı duruyor zaten. Biraz daha açık olsun. Güneşimiz güzel vuruyor. Ondan sonra ışıklarımız güzel. Şunu siyah yapacağım. Halımız halımız dışarıda kaldı tabii ki. Neyse problem değil. Işıkları ekleyeceğim. Light mix ayarımızı yapacağım. Sonrasında şöyle bir bakıyorum. Fena durmuyor arkadaşlar. O zaman daha da fazla uzatmayalım. Hemen şey yapalım. Şu halımızı bir içeriye sokalım. Şimdi öncelikle şu doğru mu? Doğru, doğru, doğru. Heh, halımızı tuttum. Halımızı böyle. Okey. Halımızı getirdik. Sonra şu tavanımızı saklayalım. Hemen gelelim. Şuradaki ledlerimizi koyalım. Hemen geldim buradan replik yaptım. Tak bunu ekledim buraya. Görüntüsü nerede? O üste vuracak. Şöyle bir 180 yaptım. Okey. Sonra bunu aynı şekilde mirror yapıp şöyle aşağıya aldım. Ön görünüme geçtim. Okey. Sonra geldim bir tane de şu köşeden tuttum. Boyunu biraz uzatalım. Ve rotate'imizi yapalım. Geldim tekrardan.
Şöyle ortalıyorum. Boyunu arttırıyorum. Boyu da artsın bunun. Okey. Bu TV yan. Şunları kapat. Şunları grup yap. TV alt üst. Okey. Bunu hallettim. Sonra geldim şu tavanıma. TV'nin raflarına da ekleyeceğim bu arada. Hemen geldim şuradan. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle 4 yaptım. Sonra bunların hepsini tutup yukarıya doğru no copy dedim. Şöyle yukarıya doğru kaldırdım. Sonra bir tık daha şu kaldırdım. Bakıyorum. Okey. Bunu da tavan led dedim. Bitirdim. Sonra geldim buraya. Şu ve şu. Bunun altına bir led ekledim. Tabii ki bu ledin boyunu da. Hiçbiriyle ayar yapmıyorum. Hepsinin ayarını şeyde yapacağım. Render'da yapacağım. Ve çektim böyle. Birazcık da aşağıya indireceğim. İçine girmesin. TV alt dolap dedim. Sonra geldim buraya. Aynı şekilde şuraya bir tane koydum. Bunu da bir yaptım. Çektim böyle sona kadar. Ve tabii ki biraz da aşağıya doğru. Sonra bunu tutup şöyle yukarıya doğru kopyalayacağım. Bir tane daha. Tamam. Tuttum. Hepsini tuttum. TV, TV raf. Okey dedim. Sonra geldim buraya bir daha. Şu an neyim var burada benim? Bunlar tamam, bunlar tamam. Okey, şu an tamamı hemen hemen okey. Bir kontrol S yaptım, kaydediyorum. Bunu kaydettikten sonra da render setup'ımı açıyorum. Render ayarlarımda geliyorum buradan. Setup Light Mix diyorum. Grup diyorum çünkü bunları ben hep grupladım. Ondan sonra herhangi bir şurada ayar yapabilirsiniz isterseniz falan. Ben buradan şimdi çok bir ayar yapmayacağım. Direkt render'a basacağım. Bir artık render'ımızı görelim ve ışıklarımızı da bir halledelim. Bu arada kitaba da hiç bakmadık. İnşallah kitapların materyali gelmiştir. Burada gördüğünüz gibi tüm light mixlerim geldi. Şu da büyük ihtimal sarkıtımız, aydınlatmamız. Ona isim vermeyi unuttuk. Çünkü sıfırlayayım. Şu an her yerimiz ışıl ışıl parlıyor. Şunu da aktif yapabilirim bu arada. Bu tamamen size kalmış. Kitaplarımızın materyali gelmemiş. Bir tık onlar şu an üzdü beni.
Neden gelmedi anlamadım ama. Şöyle kitaplarımın içine baktığımda dekor şurada. Map dediğimde. Burada da az var gibi ama anlayamadım. Belki farklı bir şey vardır. Ona bakacağım. Şöyle ufak bir renderim çıksın tamamen. Bir göreyim başka hatam var mı diye. O arada ben şurada istersem ayarlarımı biraz daha değiştirebilirim. Ee, Green'le bir işim yok benim. Şu kontrastı 3 yapabilirim. Biraz daha böyle hatlarım belli olsun. Saturation'ı düşürebilirim. Şu beyaz patlamaları önlemek için şurada benim her zaman kullandığım bir biraz daha softlaştırır. Blur'u açarsam bakalım nasıl bir etki yapıyor. Ama bunu daha çok render bittikten sonra yaparsak daha iyi olur. Şöyle gelelim ışıklarımıza şimdi. Burada bizim evrenimizin aydınlığı var. Bu tamamen size kalmış bir şey. Nasıl olsun. Sonra benim güneşim var. Güneşim gayet iyi duruyor. Birazcık kısacağım sadece. LED'lerim, bu LED'lerimin renklerini birazcık şöyle sarıya çalacağım. Yani gün ışığına. Hmm. Şimdi bir alsın bakalım. Dolap. Bunları da şöyle sarıya çekeceğim. Tabii ki bu kadar değil. TV alt üst aynı şekilde. Bir de görebilseydim. Şöyle. Bu böyle kalsın. Bunu böyle çekip bunu atabilirim aslında. Niye böyle çok uğraşıyorsam. Şöyle tavanımıza attık. Bu ışığımız. Buna da atalım bunu. Hatta bunu biraz daha açabilirim de. Bu sefer çok karanlığa döndük şu an. Birazcık aydınlatalım. Bunu açtığımızda da şu dışarısı şöyle daha iyi. Ya da şunu kapatalım. Birazcık buradan ilerleyelim. Yok ya böyle çok daha güzel oldu. Ben şöyle baktığımda halım da yok olmuş ve kitaplığım da yok olmuş. Yani halıma ne oldu? Halıma ne yaptınız? Yani şöyle bir halımız vardı. Onu da bitirmişler burada. Şöyle bir daha bir göreyim halımı. Hayır hayır yanlış görmüyorum. Önce şu kitapları da çözeyim bir. Çok uzun bir ders oldu arkadaşlar. Ama az kaldı. Ee, kapat. Kapat şu bakları görmüyor. Bunu hemen bir daha çektim. Ee, şunun içinde map. Yani görmemesi için bir sebep de yok anlamadım ama. Şuradan bir tane daha seçeyim.
Şu arkadaşları bir göreyim. Orada bunlar ters koymuşum. Şöyle bir çevirelim. Şimdi seni bir göreyim. Neden siyah geldiğimizi anlayamadım. Benim burada diğerleri duruyor mu? Kitaplar. Yalnız bunlar da gelmemiş ilginç bir şekilde. Bakalım. Kitaplarda bir problem var gibi. Ya, her şeyi açtığımla gösteriyorum. O yüzden yani kitaplarda bir şey var gibi. Bunları tuttum. Bir de şunları tutayım. Evet. Şöyle bak şu gelmiş. Burayı alabiliriz bu arada. Hiç uğraşmayalım. Direkt modelde bir problem de olabilir bu arada. Ya da tek tek atmamız gerekiyor olabilir. Bu da bizi çok uzatır bizim işimizi. Zaten yeterince dersimiz uzadı. Ee, şöyle şunu çekeceğim. Geldim. Şöyle. Bunu sildim. Tamam. Şurayı tutuyorum. Şurada da şunlar var. Bunlardan çekip alayım. Ben grup yaptım. Şu masayı kaldır. Heh. Ne yaparız? Burayı şöyle. Şunu bir sildim. Bunlar böyle. Şu arkadaşı da üstüne koyarım. Hı, tamam. Şimdi bir daha bir görelim burayı. Çok daha iyi oldu. Halımız okey gibi. Işıklarımız tamamda bir şey e, değişen bir şey yok. Bir daha bir render'a bastım. Şimdi görelim nasıl oluyor artık. Eğer okeyse zaten dersi bu şekilde bitiririz. Yoksa son bir dokunuşlar yaparız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Yani burada nereden baksan bir saati geçti artık dersimiz. Hatta şöyle saate bir baktım 1,5 saate falan yakın oluyor şu an. Halımız geldi mi? Evet. Halımız var. Twinter'ımız tamam. Işıklarımız okey. Şunu siyah yapıyorum. Başka bir şey var mı böyle bakıyorum gözüme çarpan? Yok gibi. Şunu siyah yaptıktan sonra artık bitiriyorum. Bir şu halı biraz canımı sıktı. Halıyı bir daha bakacağım. Yani düz geliyor sanki.
Yani şimdi kendim modellemediğim için çok da bir yorum yapamıyorum. Ayarlara baktığımda da yani scale düzeldi diye düşünüyordum ama şu anda böyle bir şey çıktı. Şunu iptal edelim. Geldim buna tekrardan. Evet, birazcık daha uzattım. Sonra şu arkadaşı aldım. Ungroup yaptım. Şöyle materyalini çekip direkt değiştirelim. Hiç uğraşmayalım. Ee, Geldim. Tuttum. Aldım materyalini. Bunu gold değil. Siyah yapacağız. Hatta tam da siyah değil. Birazcık açacağım. Ve parlaklığını da birazcık şöyle, ya da yok dursun bu. Burası kapat. Nasıl bir şeymiş bu? Neyse bunu biraz buradan yapalım. Ya demire çevirelim. Okey. Rengini de buradan biz siyah yaptık mı? Şunu beyaz yaptık mı? Okey. İşimizi görür. Şuna da ne diyelim? Sarkıt. Şimdi bu okey. Şimdi bir daha geliyoruz hemen render ayarlarına. Delete dedim. Light Mix'i tekrardan getirdim. Grup yaptım. Ve son renderımız hayırlı olsun. Bakalım bu nasıl olacak. Tahminim artık olmuştur diye düşünüyorum. Eğer bir şey kaçırmadıysak gözde. Diğer türlü ama şu şeyi tamamen halıdan bekliyoruz yani. Başka hiçbir şey değil. Bunu kapatalım. Çok da güzel gösterecek ama sahnemizi. Evet, şimdi gayet iyi durdu her şey. Arkadaşlar, bu bundan sonra render alsın artık bilgisayarın performansına göre. Ben çünkü bir yandan da kayıt aldığım için biraz kasıyor ister istemez. Ama güzel oldu sahnemiz. Zaten videonun sonuna da ekleyeceğim render bitmiş halini arkadaşlar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Hem de bu bildiğiniz üzere açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan sahneyi de indirebilirsiniz. Siz de kullanabilirsiniz sahneyi. Bir yandan da gözüm sahnede var mı bir şey diye kaçırdığımız diye fena da durmuyor. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki seride görüşmek üzere.